Fatih Doğa'ya evi aslında nasıl aldı? Bu konudaki sır herkesi şaşırtacak ve büyük bir sürpriz yaşanacak. Ünalları bekleyen kötü sürpriz, çöküş ve bununla ilgili çok detaylar ve gelişmeler ileride diziyi çok farklı bir boyuta taşıyacak. Doğan'ın değişen tavırlarından sonra beklenmedik olaylar yaşanacak. Işıl ve Apo'nun ilişkisini öğrenen Pembe ne yapacak? Pembe'den beklenmeyen bir hamle gelecekken Abdullah ise kimsenin beklemediğini yapacak. Firaz, Nursema ve İlhami tarafında ise nikah masasına doğru gidilecekken bomba bir sürpriz bekleniyor. Ayrıca asıl fırtınalar önümüzdeki bölümde kopacak. Şimdi hepsinden ve daha fazlasından teker teker bahsedeceğiz. Videonun her saniyesini dikkatle dinleyelim. İlk olarak Pembe'nin Abdullah ve Işıl'ın ilişkisini öğrenmesiyle başlayalım. Kayhan'ın macunlarını yemiş gibi hareket eden ahlak bekçimiz Apo, bu bekçiliği sadece kendisine yapmıyor ve geçmişte Alev'le yaşayamadıklarını bu defa Işıl'la yaşamaya kararlı ve bunu Işıl'a net bir şekilde söyledi. Ancak Abdullah'ın yanlışlıkla aradığı Pembe'nin tüm bunları duyması yeni kaosların başlangıcı olacak. Peki Pembe bu durum karşısında ne yapacak? İlk olarak büyük bir şok etkisi yaşadıktan sonra sakin kalmaya çalışacak. Alev zamanında verdiği tepkileri bu defa vermeyecek. Daha sakin ve soğukkanlı bir şekilde planlı ilerlemeye çalışacak. Bu nedenle şimdilik bildiğini çaktırmayacak ve müthiş planıyla fırtına öncesi sessizlik yaşatacak. Çünkü Pembe'nin ikinci bir travmayı kaldıracak ve affedecek gücü kalmadı. Bu nedenle sakin kalıp planlı ilerlemeyi tercih edecek. Fakat elbette bu durum 1-2 bölüm içinde Ünal ailesinde tam anlamıyla deprem etkisi oluşturacak. Abdullah ise Pembe'nin ve ailesinin tepkisinden çekinse de bu defa kararlı ve kalan ömrünü Işıl'la geçirmek isteyecek. Bu nedenle Apo durumlar ortaya çıkınca bu ilişkisini herkese ilan edecektir. Sonucunda ise başta Pembe olmak üzere ailedeki tüm herkesin Abdullah'a sırtını dönmesi ve dolayısıyla Apo'nun yalnız kalması bekleniyor. Aynı şekilde Kıvılcım ve ailesi de bunu öğrenince Işıl'a res çekeceklerdir. Ayrıca Mary'nin Işıl'a bu durum mutluluk getirmez demesi de ilerleyen bölümler için bir sinyal oldu. Işıl her ne kadar bunu ciddiye almasa da izleyiciye ilerideki kaosun sinyali verilmiş oldu. Kısacası bu olay Ünal ailesinin çöküşünün ilk aşaması olacak. İlk aşama diyoruz çünkü devamı gelecek. Şimdi bu konulara ve beklenmedik bomba sürprizlere geçelim. Geçtiğimiz bölümde iki detay dikkatleri çekti ve dizinin gidişatına yön verecek. Yalıda oturunca yaprak dökümündeki Necla'ya dönen Doğan'ın değişimi herkesin dikkatini çekti. Bu birinci detaydı. İkinci detay ise Fatih'in gizemli tavırları ve evi Doğa'ya nasıl aldı. Bununla ilgili bazı sinyaller verildi. Herkesin Fatih'in o evi nasıl aldığını sorgulaması ve Abdullah'ın Fatih'e maddi anlamda uyarı çekmesi, hatta dikkat etmezse başına büyük dertler alacağını söylemesi sürpriz senaryo ihtimalini pekiştirdi. Muhtemelen Fatih bu evi kendi birikimiyle almadı. Doğa'ya aldığı bu ev yüzeyde romantik bir jest gibi görünse de altında karanlık bir finansal gerçek yatıyor olabilir. Bu konudaki teorilerimiz ise şöyle. Fatih'in kendi birikimleriyle aldığını iddia ettiği ev aslında şirkete yüklenmiş bir borçla veya krediyle finanse edilmiş olabilir. Bu durum önümüzdeki süreçte bankadan gelen bir ödeme bildirimi veya şirketin mali raporları sonucu ortaya çıkabilir. Bir diğer teorimiz ise bu ev, Ünal şirketinin varlıklarından gizlice satılan bir mülkün parasıyla veya Fatih'in kripto para gibi durumlara bulaşmasıyla alındı. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse ileride Ünal'ların mali çöküşünün ilk sinyali olabilir. Hatta Abdullah'ın Işıl'la bağlantısı şirketten yüklü para çekmesine yol açarsa ve bir yandan da Fatih ve Doğan'ın ev harcamalarıyla masrafları Ünal'ları iflasın eşiğine getirebilir. Sonucunda ise bölümler sonra köşk satılır ve aile dağılır. Kısacası böyle bir olası senaryoda Ünal ailesi büyük bir çöküş dönemi yaşar. Bunların yanı sıra Doğan'ın değişimi artarak devam edecek. Bu durum herkesi şaşırtacak. Ancak Fatih daha ilk dakikadan sıkılmaya başladı. Hatta bu durum soğumaya kadar gidebilir. Mesela gece sahura tek başına kalkan Fatih, Doğan'ın uyuduğunu ve onu yalnız bıraktığını görünce kendi ailesini ve ailedeki ortamı özlemeye başlayacak. Bu da yeni krizlerin yaşanmasına sebep olacak ve Doğa'yı yine kötü sürprizler bekliyor olacak. Ayrıca son bölümde Fatih'in Doğa'ya söylediği "ben sana daha neler yaşatacağım" sözü biraz imalı bir tehdit gibi algılandı. Sonucunda ise hep söylediğimiz gibi işler Kıvılcım'ın dediğine gelecek ve Doğa ile Fatih yine ayrılığın eşiğinde olacaktır. Peki sizce Doğa gerçekten değişti mi ve Ünallar fakirleşmeye doğru gider mi? Videoyu izledikten sonra yorumlarınızı mutlaka yazın. Şimdi gelelim Nursema, Firaz ve İlhami senaryosu ile ilgili büyük sürprizlere. Önceki videomuzda altını çizerek söylediğimiz Defne ve Firaz sürprizi ile Nursema'nın kıskanmaya başlama olayı gerçekleşti.
İlhami'nin gerçekten evlenmeyi isteyip istemediğinden emin olamayan Nursema, yaşadığı duygu karmaşalarından sonra net bir şekilde Firaz'ı kıskandı. Firaz ise biraz kafa dağıtmaya çalışıyor ve Defne karakteri dizide uzun süre kalmayacak. Ayrıca İlhami de Nursema'nın Firaz'a olan ilgisini ve ondan kopamadığını fark etti. Aslında bunu Firaz da fark etti ancak Firaz arkadaşlıktan daha öteye gitmek istiyor. Bu yüzleşmeden sonra Nursema'nın fikirleri giderek değişecek. Hatta şimdiden nikah hazırlıkları başladı. Ve İlhami ile Nursema'nın nikah masasına kadar gidip son anda ya Nursema'nın ya da İlhami'nin hayır demesiyle evlilik işinin iptal olmasını bekliyoruz. Sonrasında ise Firaz ve Nursema arasında büyük sürprizlerin yaşanması ve bu konuya Asude'nin de dahil olmasıyla işlerin iyice karışması bekleniyor. Ayrıca bu durum İlhami'nin intikamı gibi sürprizler de doğurabilir. Peki sizce Nursema kimi seçmeli? Firaz mı, İlhami mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yeni videolardan ve gelişmelerden anında haberdar olmak ve kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.